Polinöropati, akut polinöropati olarak düşünüyoruz şimdi ama detaylara bakacağız dediler. Hastaneye kalacağım fikriyle gitmediğim için biz Antalya'nın bir ilçesinde yaşıyoruz. Hemen işte ailemi aradık, bizim yatışımız yapıldı falan. Sakin anlattığıma bakmayın, çok zorluydu, çok ağlayarak geçirdiğim bir süreçti. Onlar işte benim hastane kıyafetlerimi falan getirdi. O gece yatış yapıldı. Diğer gün Hilmi Uysal, Profesör Doktor Hilmi Uysal, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu an emekli oldu. Çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum hocama. Gerçekten sabah böyle tüm enerjisiyle, tüm sempatikliğiyle odaya girdi. Klinik muayenemi yaptı, yürüyüşüme baktı, güç testlerimi yaptı. Zaten nöroloji yani kesinliği olmayan bir bölüm, öyle söyleyeyim. Şu yapıldı, evet şu hastalığın var değil, size çok iş düşüyor, hastaya çok iş düşüyor. Neler hissediyorsun, gücün ne kadar, nasılsın, elimi sık, yani siz tarif etmek zorundasınız eğer böyle bir rahatsızlığa yakalandıysanız. Doktoru en iyi yönlendirecek olan kişi sizsiniz. EMG bile değil, sizsiniz gerçekten. Dedi ki bana evet var bir şeyler. Hatta şey dedi. İlk tanısı şuydu. Bebek hamilelikte vücut bebeği parazit olarak algılamış. Bu da bağışıklık sistemini etkilemiş. Bağışıklık sisteminde sinir hücrelerine saldırmış dedi. Ve tanısı doğru çıktı. Gerçekten yapılan ama dedi birçok test yapacağız. İşte LP işlemi var. BOS omurilik sıvısından beyin omurilik sıvısından sıvı alınıyor. Onların için enfeksiyon var mı? Onlara bakılıyor. İşte kan testleri. Birçok test yapıldı. Dışarıda özel testler falan yapıldı. Genetik taramalar yapıldı. Hepsi temiz geldi. Zaten burada çekilen MR'ım da temiz gelmişti. Onlara bakıldı. Hiçbir şey yoktu yani. Profesörün Hilmi hocamın söylediği ne geldi sonuç? Evet, vücut parazit olarak algılıyor. Bağışıklık sistemini köreltiyor. O da sinir hücrelerine saldırıyor. Tanım buydu artık. Ama bu süreçte 4 gün geçirdik hastanede, yani bu aşamaları şey yaparken. Bir de emziren bir anne olduğum için hem kadın doğum hem de yeni doğan ünitesi, çocuk bölümü, bunların hepsinden işte alacağım ilaçlar sonucunda sütümü verebilir miyim? Veya şu an bu ilaçları alabilir miyim? Bunlar öğrenildi, araştırıldı. Bir 4 gün boyunca biz hastanede yattık ama bu işlemler yapıldı. İvik'le beraber evet sütünüzü bebeğinize verebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben hep sağım yaptım ve bebeğime sütümü gönderdim o sırada. Ama 5 gün boyunca üst üste ivik aldık bu 4 günün sonunda. O günlerde sütümü vermedim. Bir de bize iviği şöyle anlattılar. Hani mucizevi bir ilaç. Bu 5 günün sonucunda çok iyi buradan çıkacaksınız gibi bir algı hissettik. Genel hemşirelerden gelen işte doktorlardan. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Tabii ki olan da varmış. Ben bunu baktığımda gerçekten bir anda etki eden de oluyormuş dedim ya. Nöroloji çok farklı bir alan ve süreç herkesin çok farklı ilerliyor. Ben 5 günün sonucunda yani gram iyileşme olmadan hastaneden ayrıldım ve bu da beni psikolojik olarak çok etkiledi. Yine ağlayarak eve döndüm. Hani çok güvendikleri bir ilaç. Hatta devlet karşılıyor bir ilacı ama alacak olsanız gerçekten ciddi bir mevlası var. Yani bir gün aldığınız ilaç şu anda 100 bin, 150 bin civarında. 5 gün üst üste alıyorsunuz. 500-600 bin gibi bir para düşünün yani. Tabii ki karşılamak güç birçok kişi için. Böyle kuvvetli bir ilaç diyorsunuz. Hani niye etki etmedi? Daha mı bir şey var? Neyse bir hafta 10 gün sonraya zaten kontrol muayenesi dedi. Ama şöyle diyor yani Hilmi hocam aynı zamanda bu bir günde de etki edebilir, bir ayda da etki edebilir, 6 ayda da etki edebilir. Bilemeyiz hani süreci diyor. Hastanın şeyine bağlı diyor. Ama genç hastasın, kronik bir rahatsızlığın yok. Hani bunlar olduğu sürece hızlı etki edecek dedi. Ama ilk muayenesinde bu hala bana umut ışığıdır. Yanında bir şeker hastası yatıyordu. Şeker hastalığında polinöropati çok aktif olabiliyor. Beslenmesine dikkat etmezse. Mesela dedi o hastamın dedi birçok semptomu geri gelmez ama dedi sen iyileşirsin dedi. Yani birçok semptomu dedi %100 geri gelir dedi. Hatta dedi kısa bir sürede dedi 3 ay gibi 1 ay gibi bir sürede geri gelir dedi. Tutmadı 3 ay 1 ay gibi bir süre ama iyileşmem devam ediyor hala. Böyle de olunca ben o sürecin çok hızlı geçeceğini düşündüm. Eve geldik. Bu 9 gün hastanede kaldık. 4 gün araştırma, 5 gün üst üste ivikten sonra eve geldik. Bir hafta sonraya da kontrol yazdılar. Dediğim gibi çok kötü bir moralle eve geldim. Asla bir iyileşme belirtisi bile yoktu.
Kendi evimizde artık ben kendimi idare edemiyordum. Küçük bir bebek de olduğu için, düşmelerim olduğu için. Anneme taşındık. Biz 6 ay gibi bir annemlerde yaşadık. Çünkü gerçekten dediğim gibi kaşığı bile götüremeyen bir insan küçük bir bebekle bir evde kendini idare edemeyecek durumdaydı. Bu süreçte ben gitmeden bir hafta önce de fizyoterapistle fizik tedavi başlamıştık biz kaslarım için. Ona sürecimi anlattım ama daha bir tanım olmadığında o da kaslarımızı çalıştıralım diye başlamıştık. Evde her gün 1 saat fizik tedavi alıyordum. Hastane sürecinde de hani fizik tedavi olması gerektiğini, bu yolculukta gerçekten size bir yoldaş, bir arkadaş fizik tedavi kesinlikle olması gerekiyor hayatınızda. Olması gerektiğini söylediler. Eve döner dönmez de yine ben her gün 1 saat boyunca fizik tedavi seansları aldım. 6 ay boyunca da bu devam etti. Haftanın 6 günü devam ediyorduk. Yani Mayıs'ın başına kadar bu sürecim devam etti. Öyle söyleyeyim. Hastaneden ayrıldıktan 1 hafta sonra kontrole gittiğimizde düşük doz Prednor başladı. Emzirdiğim için düşük doz başladı. 8 miligramla başladık. 1 ay sonra tekrar gidecektim ve ivik. Her ay ivik almam gerektiğini karar verdi Hilmi Hoca. Günübirlik tedavi odalarında alıyorsunuz zaten bu iviği daha sonra. Her ay ivik ve günlük 8 miligram Prednor. 1. ayın sonunda gittiğimizde kollarımda biraz iyileşme oldu, güçlenme oldu ama